Merhabalar, Selina ben. İç mimarım. Alaçatı-İzmir arasında yaşıyorum. Projelerim genel olarak Alaçatı'da ve İzmir'de yer alıyor. 6 ay İzmir, 6 ay Çeşme'de yaşıyorum. Şu anda Alaçatı'daki Tiny House'umda, yazlık evindeyiz. Evime hoş geldiniz öncelikle. Burada bir yerimin olmasını çok istedim. Hep aklımda vardı ve sürekli bir bekleme halindeydim. Bir fırsat yakaladım ve bir arazi aldım kendime. Arazinin üzerinde tabii beton yapı yapmaktansa tiny house yapmayı tercih ettim. Bir konteynerin ölçülerini baz alarak bir U şeklinde bir yapı yaptım. Arazide hiç ağaç yok, hiç yeşillik yok. U şeklinde bir yapı yaptığım takdirde yine çok da fazla bitki ekmeme gerek kalmadan kendi içinde küçük bir avlum da oldu. Hem korunaklı bir bölge, hem oraya ağaç dikeyim, işte dışarıdaki insanlar beni görmesin, buraya şunu dikeyim, işte şöyle olmasın diye, biliyorsunuz bizim milletimiz meraklıdır, içeriye bakarlar. Benim bütün o problemleri U şeklinde bir bina yaptığım zaman ortadan kaldırdığımı düşünüyorum. Bu 2 tane tırla geldi buraya. Keza istendiği takdirde de aynı şekilde tıra yüklenip istediğim herhangi bir yere de taşınabilir. Tepesine çengellerini yaptım. U şeklinde birleştirip cıvatalarla birbirlerine montajladım. İstenildiği takdirde de sökülüp götürülebilir pozisyonda şu anda. Çelik konstrüksiyonun etrafını bir şeyle giydirmem gerekiyordu ve İzmir'in, Alaçatı'nın inanılmaz sıcak bir havası var. Alaçatı'nın muazzam bir rüzgarı var. Benim bundan mutlaka faydalanmam lazımdı. Zaten şu anda da görüyorsunuz tam rüzgara doğru dönük şu anda evim. Nitekim bütün evin pencereleri hem güneşe hem de rüzgar dikkate alınarak ayarlandı. Uç taraflarında, burun taraflarında rüzgar komple girip arka tarafta cereyan olarak dışarıya çıkıyor. O zaman hani evin içerisinde daimi şekilde bir enerji akışı söz konusu. Bu da evi sürekli serin ve sürekli soğuk havalarda da sıcak tutmamı sağlıyor. Çelik konstrüksiyon yapının üzerine ahşap giydirmek istedim. Beton ya da tuğla ya da demir ya da herhangi bir OSB ya da kontrplaklar, bu tip malzemelere hiç girmek istemedim. Çünkü onlar ısıyı çok tutan malzemeler. Nitekim çelik de ısıyı çok güzel ilettiği için ona dikkat etmem gerekiyordu. Çeliği de hiçbir şekilde ortalıkta bırakmayacak şekilde üzerlerini ahşapla kapladım. Ahşap da ısıyı çok çabuk değiştiriyor. Yani ısının değişimini çok çabuk ileten bir malzeme. Arasına gerekli bütün izolasyon malzemelerini de yerleştirerek böyle bir çözüm ürettim. Bu ev 2 ay içerisinde yapıldı. 3 ay önce böyle bir arazi bile yoktu bende yani. Hani araziyi aldım, ben buraya yazlık yapacağım deyip çok kısa süre içerisinde bir şey yapmam gerekiyordu. Ve açıkçası yaptığım şeyi de birazcık da korkarak da yaptım yani. Hani ya ben yarın öbür gün buraya şunu eklemek ister miyim? Ya da ben işte ne bileyim bunu unuttum mu acaba? Çelik konstrüksiyonla aslında bütün binayı bitirdim. Yani bütün bina çelikçiden bana geldiği takdirde yalnızca üzerine giydirmem kaldı. Çatıyı bile düşünmeme gerek yoktu. Fakat tabii ısıyı düşünmem gerekiyordu. Çünkü çatıyı ben komple saçla kapattım. Yağmurla ilgili problemim olmasın diye bir de bombeli de bir çatı ayarladım. Ben bu araziyi aldım ve bu arazinin içerisinde kesinlikle tarım yapmak istiyorum. Ekolojik tarım öğrenmek istiyorum açıkçası. Hem geri dönüşüm, hem betonlaşmadan uzak, doğa dostu, tecrübe edebileceğim her şeyi yapmak istiyorum açıkçası. O yüzden ben burada çiftçilik yapacağım ve tarıma yöneleceğim. Şimdi onun konseptine uygun olarak da evin içini de buna göre tasarladım. Tamamen bir barn gibi düşündüm burayı. Barn, ahır aslında. Bu hani Amerika'da çok vardır, barn house'lar vardır. İşte kırmızı kapılar, ne bileyim böyle eski ahırları evlere çevirirler. Onların parçalarından esinlenerek bunun içerisindeki konsepti ayarladım. Tarım yapıyorum ama Alaçatı'dayım, denizin kenarındayım. Denizin kenarında tarım yapınca işte biraz böyle bir şey çıktı aslında ortaya. Hem ahır hem beach barn gibi bir şey oldu bu. Konseptini de bu şekilde oluşturdum. İçini komple bembeyaz yaptım, çok ışık istediğim için. Camlarımı hep büyük tuttum. Bütün evimi kuzeye yönlendirdim.
Çünkü kuzeyden gelen bir rüzgar var burada çok çok kullanmak istediğim. Ve güneşten de korumak istediğim bir yön kuzey. U şeklinde olduğu takdirde ortada çok korunaklı bir avlum oldu. En çok vakti de burada geçiriyorum zaten. Bir tane misafir odam, bir tane yatak odam kendime ait. Salon ve mutfak. Bütün arkadaşlarım, İzmir'deki komşularım, keza Çeşme'de geçen sene yaşadığım yerdeki komşularım, ailem, annem, babam, kardeşlerim, herkes geldiği zaman da buraya rahatça sığabilmemiz lazım. Biz çünkü kalabalık bir aileyiz ve hani aile olarak bizim her zaman problemimiz olmuştur. Bir yere sığamıyoruz. Abilerim var 2 tane. İkisi de çok uzun boylu. Onların da eşleri var. Çocuklar da geliyor yakında. O yüzden bayağı kalabalık bir aile olacağız. Şimdi bu masa herkese yetecek kadar bir alan oldu. Burası U şeklinde nitelendirdiğim yerin en uzun bölümü. Salon benim için hiçbir zaman çok önemli bir şey olmadı. Yani salon artık günümüzde neden var onu bile bilmiyorum. Çünkü artık insanlar farklı eğlence ve farklı bir arada vakit geçirme arayışı içerisindeler. Açıkçası bunu bugüne kadar yaptığım evlerdeki tecrübeyle de söyleyebilirim. Hani salonum olsun, işte ne bileyim misafirlerim geldiğinde orada ağırlayayım gibi bir derdi yok. İnsanlar daha rahatlar. İşte ne bileyim ya yemek yemek ya da ne bileyim bir oyun, bir şey bilgisayar ortamı ya da başka şeyler varsa da ona göre ayrı eğlence alanları yaratılıyor. Daha doğrusu ben tasarımlarımda onu daha çok görüyorum. Yalnızca berjer koydum 2 tane. O da gündüz telefonla çok konuşuyorum. İşte oturmak için kullanıyorum bunu. Ya da işte ne bileyim kış vakitlerinde böyle dedikodu yapmak için kullanabilirim diye oraya 2 tane berjer yerleştirdim. Onun dışında çalışma masası var. Tasarımlarımı burada yapıyorum. Kendi çalışmalarımı burada gerçekleştiriyorum. Müziğimi keza buraya merkezledim. Asıl bütün cihazlarım dolaplarımın içerisinde. Buraya yalnızca ekranla klavyemi yerleştirdim. Bu masayı kendim yaptırdım. Yani farklı yüksekliklerde ayarlanabilmesi benim için çok önemli. Sırt ağrılarımdan dolayı. İstediğim zaman ayakta, istediğim zaman oturarak çalışabiliyorum. Bu da benim sırt ağrılarımı minimalize etti. Ekrana çok uzun süreli bakmaktan dolayı benim gözümde ciddi bir göz kuruluğu var. Saatlerce bilgisayarın başında vakit geçiren insanlar bunu çok iyi bilirler. Bu masanın arkasında da benim farklı renklerde, farklı tonajlarda, gündüz ayrı, gece ayrı renklerde kullanabileceğim bir şerit led taktım. Bu şerit led de benim göz kuruluğumu ciddi oranda rahatlattı. Bunu da telefona bağlı zaten. Burası U şeklinde yapının en kısa kenarlarından bir tanesi. Burası benim misafirlerim için ayırdığım bir bölüm.
Misafirlerim geldiği takdirde kendilerine ait küçük bir odaları olsun istedim. Benden bağımsız olarak. Hani kendileri belki daha fazla uyumak isterler. Ben çünkü çok erken kalkıyorum. Tabii herkes Alaçatı'ya tatile geliyor. Benim burada işlerim de devam ettiği için proje yapmak durumunda kalabiliyorum bazen misafirlerim geldiği zaman. Onlar da burada rahat etsinler diye kendilerine ufak bir mini buzdolabı, işte askılıkları, ayna, makyaj yapabilecekleri, yatak zaten büyük. Bir de banyoları, içinde bütün ihtiyaçları olan bir tane banyo yaptım. Banyoların büyük olması benim için çok önemli. Dediğim gibi benim 2 tane abim var ve ikisi çok uzun boylu. Hep şikayet ettikleri şey hiçbir zaman duşa sığmamak. Benim bütün arkadaşlarım da genel olarak aynı ebattalar. O yüzden duşların büyük olmasına çok önem gösterdim. İçeriye ışık almak için büyük pencere, hava almak için büyük camların açılımları. Bunlar hep benim için değerli detaylardı. Mobilyaların üstlerine eskitme yaptırdım. O eskitmeyi de bir de renklerle birazcık daha rustik bir hale getirdim. Lavabomu kendim tasarladım. Üzerinde seramik bir çanak lavabo oturtturdum. Bataryaları yine böyle rustik bir konseptle almak istedim. Kombinledim. Duvarlardaki ahşapları görebilirsiniz zaten. Bayağı hani böyle çok düzensiz bir şekilde, kimisi geniş, kimisi dar. Farklı ebatlarda ben bunların hepsini yerleştirmeyi uygun gördüm. Çok da fazla takılmadım. Zaten havalar ısındıkça da araları da açılmaya başladı. Ama ben bunu problem olarak görmüyorum çünkü gerekli önlemlerin arasına aldım. Beyaz olması olduğundan daha büyük gösterdi içerisini. O yüzden özellikle içeriye çok ışık alması için yazları en çok aradığımız şeydir zaten. Aydınlık olması bence insana enerji veriyor ve temizliğin sembolü tabii. Burası benim mutfağım. Mutfak tasarlamak genelde evin en zor kısmıdır. Ben diğer projelerimden de söyleyebilirim. Çünkü her kadının ve her kullanıcının, erkekte olabilir bu, ihtiyaçları ve beklentileri mutfakla ilgili farklıdır. Kimisi evin kalbi olarak bakar, kimisi de mutfağına hiç girmediği için evin en olmadık yerlerine atar. İşte büyüklüğü, küçüklüğü her şeyle mutfak tasarımları çok önemlidir. Bu mutfağı tasarlarken herhalde 40 defa falan fikir değiştirdim. Çok fazla yerim yok. Açıkçası şurası 3 metre bile değil. Ve 3 metrelik bile olmayan bir alanın içerisine ben bir ada, küçük bir kiler dolabı, içinde bütün tabaklarımla birlikte ve bardaklarımı yerleştirebileceğim bir raf, ocak, fırın tabii ki de ve lavabo haricinde yer ayarlayabildim. Benim annem İngiliz ve benim country kitchen modeline gitmemin en büyük sebebi de annemin bir mutfak hayranlığının olması. Burası aynı zamanda evin ana giriş kapısı. Kapının üzerinde asılı metalik bir şey var, baskı ürün var. O ürünü İngiltere'deki ailem bana hediye etti. Özellikle bana hitaben yazdırdı onu. Honey Bunny Made in Leeds. İngiltere Leeds'te doğdum. Honey Bunny'de ben. Leeds'te imalatı yapılmıştır gibi bir anlamı var onun. O da benim için çok değerli. O yüzden evin en önemli yerine astım onu. Ortadaki adamın yanında bulaşık makinesi daha gelmedi. Kapağı geldi ama bulaşık makinesini maalesef yetiştiremedim. Ama evinin yanında bulaşık makinesi tam ankastre bir bulaşık makinesi. Onun önünde de aynı şekilde bir kapak gelecek. Bu da adanın diğer tarafı. Tam bu sergileme dolabının karşı tarafı oluyor. Ocak ve fırınımı buraya yerleştirdim. Normalde burada davlumbaz beklersiniz ama burada gerek görmedim. Çünkü yani çok açık bir yer. Burada hiçbir zaman pencereler kapanmıyor. Yazlık bir mekan burası. Mutfağımda pastel renkler kullanmaya çalıştım. Açıkçası ocak ve fırını pastel renklerde bulmak gerçekten çok zor piyasada. Silverline'ı tercih etmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de rengi.
vizon rengi kullandım burada ve bence ahşapla da çok güzel entegre oldu diye düşünüyorum. Bu fırın Silverline'ın S5 modeli. En büyük özelliği diğer fırınlardan daha farklı olarak 310 dereceye kadar ısısı yükselebiliyor. Bu da pizza, lahmacun, pide gibi normalde gerçek fırınların içerisinde pişirmek istediğiniz yuvarlak fırınların içerisinde pişirilmesi gereken ürünleri aynı lezzetle size tedarik edebiliyor. Benim için hayatı kolaylaştırması çok önemli ve değerli. Bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi cam kapağının dışarıdan ellediğiniz takdirde ısınmaması. Çift cam kullanılmış. Bir özelliği daha tepsisinin teleskopik bir rayın üzerinde gidip geliyor olması. O zaman hani kullanımı çok daha pratikleştirip çok fazla fırının içerisine kafanızı sokmadan güvenli bir şekilde tepsilerinizi çıkartıp yerine koyabiliyorsunuz. Bununla takım olarak üzerinde ocağı da özellikle aynı renk olduğu için bunu tercih ettim. Döküm ve mat ızgarası bence ocağı şık ve güzel gösteriyor. Buradaki mutfağın tezgahını ve yine düzeneğini, tarzını yine böyle rustik bir şeyle yaptım, dokuyla yaptım. Bunların üzerlerine hep zımparayla böyle bir de testerelerle böyle hep üzerlerindeki damarları derinleştirip bir tekstür oluşturdum kapaklarda. Fakat tezgahın üzerinde aynı şeyi yapamazsınız. Hijyenik açıdan çok uygun değil. O yüzden çok tertemiz bir şekilde cilalayıp bunun üzerine incecik bir epoksi çektim. O zaman hani üzerine su tutmuyor, leke tutmuyor ya da işte yağ falan yağlı bir şey geldiği takdirde de ahşabı hiçbir şekilde zarar vermiyor. Buradaki ördekler benim annemle birlikte biriktirdiğim ördekler. Şuradaki de benim bu arada en çok konuşan. Gördüğünüz gibi hepsinin ağzı kapalı, bir tek o. Çünkü aile içerisinde en çok konuşan benim. Kapıdan çıkarken her zaman mutlaka bir şey unuturum. Çünkü kafam çok yoğundur. İşte home office olduğum için evden laptopunu aldım mı, iPad'ini aldım mı, onu mu aldım mı derken kapıdan çıkarken asıl ihtiyacım olan şeyleri unuturum. Onun için de buraya böyle bir anahtarlık astım. Çıkarken pratik eşyalarımı, güneş gözlüğüm, arabanın anahtarını ya da işte kapının anahtarını gibi olan şeylerin hepsini buraya astım. Nitekim onu asmama rağmen 2 defa anahtarımı unuttum. Onun dışında burada sevdiğim bir şey daha var. Bu kapıyı da bu şekilde yalnızca 2'ye değil 4'e bölerek bunu açtığım zaman hem buradan hava alıyor hem de ilerleyen zamanlarda kendime bir at alabilirsem buradan da atıma avucunu vereceğim diye düşünüyorum. Ben çok su içerim. Günde 3 bazen de 4 litre su içiyorum. O yüzden çok damacana tüketiyorum. Cam damacana kullanıyorum. O yüzden buradaki ürünü buldum internetten. Ve altına bardağını ya da herhangi bir şekilde şişeni koyabiliyorsun. Alttaki yükseltme ahşap kısmını da ben yaptım. Burada sergileme dolabımın altında bir de kiler çekmecelerim var. Onları da yine çok derin yapamadım. İç ölçüleri aslında 25 santim. Bu çekmecelerin üzerindeki kulpların içlerine de isimlerini yazacağım. İşte çikolatasız bir hayat düşünemiyorum. O yüzden burası benim çikolata çekmecem. İlaç çekmecem var, kedim için bir çekmecem var, kuru gıdalarım, işte ıvır zıvır kıvır çekmecelerim. Burası da benim kahve köşem. Ben kahve çok severim. Her sabah da olmazsa olmazımdır. Sabah kalkıp ilk kahvemi yapar. Banyoda makyajımı yaparken bir yandan da kahvemi yudumlarım. Bu da benim kahve makinem. Nespresso'nun yeni Essenza Plus modeli. Bu makinenin tasarımına bayıldım. Americano, lungo ve espresso haricinde çok güzel soğuk kahveler de hazırlayabiliyorum. Misafirlerim geldiği zaman onlara farklı esanslarla soğuk kahveler hazırlamayı çok seviyorum. Özellikle yaz sezonlarında işte değişik aromalı kahveler. Soğuk kahve çeşitleri olarak vanilya ve karamel krem brüleyi çok beğeniyorum. Yazın favorisi oldu.
Buradan da benim bölümüme geçiyoruz. Burası bir evin ihtiyacı olabilecek olan her şeyi ufak olmasına rağmen bence toparlıyor diye düşünüyorum. Boy dolapları, askılıklar, ayakkabılar için bol bol raf, çamaşır makinesi, çamaşır makinesinin deterjanları, temizlik malzemeleri, tuvalet kağıtları, bütün bunları ben bu dolapların içerisine sığdırmayı başardım. Nitekim onların haricinde benim çarşaflarım, işte yastık kılıflarım, havlularım, misafir havluları da komple evin içerisinde ihtiyacınızın olacağını düşündüğünüz her şey bu dolapların içerisine sığdı. Bilgisayar eşyası, ofis eşyası, yine de tabii benim sunum kartelalarım, işte mesleğim gereği bir sürü ürünüm de var. Onlar için de ayrıyeten bir dolap hazırladım. Çamaşır makinesini yine dolabın arkasına gizledim. Çamaşır makinemde kurutma makine özellikle. O yüzden ekstra bir askıya ihtiyacım yok. Ütü masası, çok ufak bir ütü masam var. Ama onu yatağın üzerine kuruyorum. Yanında da bir tane buhar makinesi aldım. Buhar makinesi çok pratik. Ben buradaki askıları da buhar makinesini kullanmak için yaptım aslında. Ufak süpürge makinem, el viledam, onlar hep pratik ürünler. Onların hepsi bunların içerisinde. Çamaşır sepetim burada. Tuvalet kağıtlarım bunların içlerinde. Buradan da banyo bölümüne geçiyoruz. Banyo bölümü giyinme odasıyla yatak odasının tam ortasında. Büyük bir alan. Benim için banyo çok önemli. Çünkü banyoda insanlar farkında olmadan aslında çok fazla vakit geçiriyorlar. Burada lavabom, duşumun da komple açık olmasını istedim ki hızlıca buradan hazırlanıp kıyafetlerimi giyip oradan lavaboma geçip makyajımı yapıp direkt buradan işe gidebiliyorum ya da her nereye gideceksem. Bu tezgahı özel olarak çizdim. Banyonun içerisinde kullanmayı uygun gördüğüm teleskopik bir ayna var raflarımın önünde. Hem ayna problemimi çözdü hem arkadaki rafları da üzerlerine objelerini koymak için kullandım. Sağa sola doğru rahatça parmak izi bırakmadan oynatabilmek için de küçük bir kedi sticker'ı montajladım üstüne. Burası komple açık bir alan olduğu için de burada kullandığım bütün ürünlere de özen gösterdim tabii. Hem dekoratif olarak hem renk olarak buraya uyumlu olması gerekiyor. Zeminler dikkatinizi çektiyse boya gibi duruyor. Aslında boya değil bu. Mikro çimento. Bu aralar çok popüler. Ben senelerdir kullanıyorum. Ama buradaki ev için çok uygun olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem çok kısa süre içerisinde yaptım ben bu evi, hem marin kontur plak, onun üzerine de incecik bir katmana ihtiyacım vardı. Kotları yükseltmemek için, tavan yüksekliğini de kaybetmemek için. Kullanabileceğim en iyi malzemelerden ve en ince malzemelerden bir tanesiydi bu. Bu malzemeyi kullanarak hem temizliği kolay, süpürmesi kolay. Bir süpürge makinesine geçtiğiniz zaman zaten pırıl pırıl oluyor. Duşların içinde parlak cila kullandım. Geri kalan yerlerde de mat cila kullandım. Bu şekilde de pratik bir malzeme olduğunu düşünüyorum mikroçimentonun. Buradan benim yatak odama geçiyoruz.
Normalde doğramalara böyle siyah böyle bir çerçeve görürsünüz alüminyumdan. Bunların öyle bir şeyi yok. Bunlar camlar kendileri rayların üzerine gidip geliyor. En büyük özelliği o. O zaman o kayıtlardaki kalınlıkları görmemeye başlıyorsunuz. O zaman cam açıklıkları maksimize edilmiş oluyor. Burası da her odanın olduğu gibi tekrar buradan da avluya çıkıyoruz. Avlu bölümünde yine dediğim gibi kalabalık ailemi ağırlayabilmek için geniş bir masa ve tabii arkadaşlarımla keyifli vakit geçirebilmek için oturma alanları. Burası benim bütün mekanlarımın, anlattığım bütün mekanların ortak alanı olan avlum. Ben bunu özellikle U şeklinde bina yapıp ortasına yerleştirdiğim takdirde buraya da ayrıyeten evin bir parçası gibi görmeye başladım. Yani sanki bir anda metrekarem büyüdü gibi hissediyorum. Bu bina betonarme bir yapı değil. Bunu ben bir şeyin üzerine oturtturmam gerekiyordu. Ve binanın altında izolasyon ya da temel izolasyonu gibi şeyler yapamazdım. Yapmadım da zaten. O yüzden benim bunu hem sudan hem zeminden kopartabilmem gerekiyordu ki altında yağmurla ilgili ya da su birikmesiyle ilgili bir sıkıntı yaşandığında da evimin içerisine geçmesin onlar. Bir de çelik konstrüksiyonu birebir suyun içerisinde tutmak iyi değil. O yüzden ben bunları traverslerle zeminden yükselttim. Sebebi de bu. Yaklaşık 60 santim, 50 santim, 60 santimden evin içerisine giriliyor. Benim bunu biraz kırmam gerekiyordu. O yüzden bu terasın etrafına da traverslerimi yerleştirip içine Arnavut kaldırımı yaptım. 3 ya da 4 tip galiba yanlış değilsem sandalyem var masamın etrafında. Kalabalık kişileri de ağırlamayı seviyorum. O yüzden bu kadar büyük bir masa kullanmayı tercih ettim. Aksesuarlarımın içerisinde en çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi buradaki gerçekten de 1968 yılında Amerika'daki bir burger shop'tan alınmış bir kapak. Evimin etrafı şu anda tarla ve hiçbir ağaç, hiçbir bitki yok. Ve bana herkes "Serena ne getireyim, Serena ev hediyesi ne istersin?" diye soruyor. Benim tek bir istediğim vardı. O da her gelen kendi fidanıyla gelsin dedim. Nitekim fidanlar ufak ufak gelmeye başladı. Burada limon ağaçlarım, orada asmalarım var, palmiyem var. Ufak ufak gelen herkes kendi bitkisini getiriyor. Ben de şimdi Ekim ayını bekliyorum bunları arka tarafa dikebilmek için. Burada aydınlatmalarım var duvarda, apliklerim. Bunlar gece yandığı zaman alev efekti yapıyor. Böyle sanki orada ateş yanıyormuş gibi bir efekt yaratıyor. Bu masanın üzerine koyduğum sazlı aydınlatmalar da sarkıtlar. Hepsini oradan buradan yine toplayıp içlerine çok kısık ışık koydum. Bunları ben istediğim şeye göre, farklı modlara göre dim edebiliyorum. Bu benim için çok önemli. Çünkü gecenin gün batımıyla birlikte insanların yemek yemeye başladığındaki ihtiyacı olan ışık miktarıyla gecenin ilerleyen saatlerinde ihtiyacı olan ışık miktarı bence çok farklı.
Burası da benim yemek masamın haricinde oluşturduğum bir oturma bölümü. Burada ufak bir barım, burada da yerde oturma gibi ayarladığım koltuklarım var. Akşamüstü buradan güneş çok güzel batıyor. Tam şurada güneş manzarası var. Burada yel değirmenleri de bence buranın, bu bölgenin en güzel, en anlamlı şeylerinden bir tanesi. Bütün tesisat hatlarını bu cephede görebiliyorsunuz. Keza diğer cephede de diğer banyonun ürünleri var. Ben bütün bu boruları ortalıkta bıraktım ve bunların hepsini siyah boyadım cepheye entegre olması için. Evin ahşap ve samandan oluştuğu için yanma ihtimali olmasına karşın evin her cephesine bir tane musluk yerleştirdim. Bu benim için önemli bir detaydı. Burası da evin ana giriş kapısı. Ahır konseptini de burada görebiliyorsunuz yine. Diğer tarafından size mutfağı tanıttım. Bu tarafta siyah olan taraf, dış cepheye uyumlu olan bölüm. Size buradan veda ediyorum. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Umarım evimi beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.